These 6 re-entry vehicles are reportedly based on American designs. Although much of the technical information remains classified, here is what we know so far. The missile itself is launched from a self-propelled platform equipped with a 12x12 wheel configuration, allowing for significant mobility. The TEL Transport Erector Launcher System supports a cold launch method. Let's take a look at what is a cold launch system. A cold launch is a type of missile that is ejected from its launch tube or canister using an initial burst of compressed gas or a small explosive charge before its main rocket engine ignites. This launch method contrasts with hot launch systems like the THAAD or Patriot, where the missile's main engine fires while it is still inside the launch tube or canister. This cold launch technique reduces wear on the launcher and minimizes the risk of launch site detection. Additionally, the TEL is equipped with advanced hydraulics for stabilization and precise alignment of the missile before launch, ensuring accurate trajectory initiation. The system also integrates secure communications and command links with Russia's strategic rocket forces, enabling coordinated fire missions. At the front of the re-entry vehicle is the fuse and the nose, which are critical for its aerodynamic performance and functional operation. Directly behind the nose is the contact sensor, along with the arming and fusing system. This system ensures the warhead is armed and ready to detonate at the correct moment upon reaching its target. Moving further back, we find the warhead compartment. This section can house a nuclear warhead, making the vehicle a potential tool for strategic deterrence or offense, depending on its intended use. One of the critical features of this re-entry vehicle is its ability to maneuver and change direction while traveling at extremely high speeds. To achieve this, the vehicle is equipped with 2 spin nozzles located at specific points on its structure, and a spin gas generator which provides the propulsion necessary for such precise movements. Finally, the guidance system plays a vital role in ensuring the vehicle reaches its intended target. This is facilitated by a GLONASS antenna, which utilizes satellite navigation technology to guide the vehicle accurately to its destination. Let's take a look at how does it work. The missile begins its flight by firing its first stage boost motor, propelling it out of the silo. Roughly 60 seconds into the flight, the first stage separates and the second stage motor ignites, while the protective missile shroud is jettisoned. About 180 seconds after launch, the thruster ceases and the post-boost vehicle, also known as the bus, attaches from the rocket. The post-boost vehicle maneuvers into positions, preparing to deploy the re-entry vehicles. As the bus moves away, it releases the re-entry vehicles because the last stage had traveled at a very high parabolic path. The re-entry vehicle will fall at hypersonic speed of around Mach 11. These multiple, independently targetable re-entry vehicles use these rotating thrusters to target the vehicles towards its target. Finally, the nuclear warheads detonate, either as airbursts or ground bursts, depending on the target and mission requirements. What's so special about this ICBM? Speed plays a pivotal role in the effectiveness of missiles. The faster a missile travels, the quicker it can reach its target. After launch, the missile ascends into the upper atmosphere, where it travels at high altitudes before descending sharply toward its target. In high-stakes scenarios, even a few seconds can make the difference between a successful interception and catastrophic damage. Koltuklarınızda bulunan yanık izlerini, meyve suyu lekeleri, su ve güneşten oluşan lekelerden dolayı koltuklarınız kirli mi ve pis mi gözüküyor? Artık bu kirli ve lekeli koltuklara son veriyoruz. Renk renk, çeşit çeşit koltuk kılıflarını kapınıza kadar gönderiyoruz. Bu muhteşem ürünü sadece 109 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Koltuk kılıflarını şeffaf kargo ile gönderiyoruz. Bakın ve öyle alın. Ürünlerimizden memnun kalmazsanız paranızı da iade ediyoruz. Oto koltuk kılıflarımız tüm yerli ve yabancı araçlara uyumludur. Montajını kendiniz rahatlıkla ve kolaylıkla tek başınıza yapabileceksiniz. Araç koltuk kılıflarımızı çamaşır makinesinde de yıkayabilirsiniz. Araç koltuk kılıflarımızla arabalarınız ışıl ışıl ve yepyeni olacak. Evet sevgili seyirciler, bugün muhteşem bir ürünle ve muhteşem bir kampanyayla karşınızdayız. Renk renk, çeşit çeşit oto araç kılıflarınızı kapınıza kadar gönderiyoruz.
hem de muhteşem bir fiyata gönderiyoruz. Renk renk gönderiyoruz, çeşit çeşit gönderiyoruz. Artık koltuk kılıflarınızı yenilemenin zamanı geldi. Lekeleriniz mi var? Yırtıklarınız mı var? Yanık lekeleriniz mi var? Artık su lekeleriniz mi var? Güneş yanık lekeleriniz mi var? Artık bunların hepsini bu gördüğünüz oto kılıflarıyla hepsini kapatıyoruz ve hepsini yeniliyoruz. İstediğiniz rengi kapınıza kadar gönderiyoruz. Evet Doğan, bugün muhteşem bir kampanyayla ve muhteşem bir ürünle karşınızdayız. Ne diyeceksin bununla ürünle ilgili? Ürünler şahane. Tamam, Renkleri çok güzel. tamam. Her araca uyabilecek koltuk kılıfları zaten. Evet. Montaj aşaması da şahane. Çok basit. Uygulaması çok kolay. Ürün kalitesini zaten anlatmaya gerek yok. Son derece çok güzel. Hangi araçlarda kullanılıyor bu koltuk kılıfları? Binek olan bütün araçlarda kullanabilirler. Ekstra traktör gibi hafif böyle işte tarlalarda çalışan araçlar için de kullanılabilecek koltuk kılıfları bunlar. Peki bunların montajı nasıl olacak? Artık insanlar evet bu koltuk kılıflarını alıyorlar ama hani bunların montajı çok zor diye de belki almaktan da vazgeçen insanlarımız da olabilir. Gerçekten bunların montajı çok mu zor? Hayır değil. Çok kolay aksine. Yani şöyle söyleyeyim. Bir çorap giyebilecek kadar kolay. O kadar kolaydır. O kadar. Yani sadece koltuğa geçirip lastikleri bağlamaları yeterli oluyor. Zaten ürün kendi esnekliğiyle de koltuğu sarıyor. Montajda kendisine çok yardımcı oluyor tüketicinin. O tarzda bir zorluk yaşamazlar asla. Yani montaj için ekstra birilerine ücret vermelerine asla ve asla gerek yok. Evet. Aynen artık koltuklarınızı yenilemenin zamanı geldi. Yani bugün bir koltuğunuzu yıkatmaya götürseniz 300 lira para istiyorlar. Yani 300 lira vereceğinizi bu koltuk kılıflarından tam 3 tane alabilirsiniz. Hem de kapınıza kadar gönderiyoruz. Yani artık yanık lekelerinizden, meyve suyu lekelerinizden, ayak izleri lekelerinizden, güneş izi lekelerinizden, su izi lekelerinizden artık kurtulabilirsiniz ve koltuklarınız sıfır gibi olacak. Baştan artık koltuk kılıflarınızı baştan yenileyeceğiz biz bunların hepsini. O yüzden bugüne özel bu muhteşem kampanyayı sakın kaçırmayın. Çünkü 200 liraya, 220 liraya alabileceğiniz bu koltuk kılıflarınızı bugüne özel sadece 109 TL'ye gönderiyoruz. Ve kapınıza kadar gönderiyoruz. Renk renk, çeşit çeşit. İsterseniz mavi renk alın, isterseniz gri renk alın, isterseniz siyah renk alın, isterseniz bej renk alın, isterseniz kırmızı renk alın. Bunların hepsini kapınıza kadar gönderiyoruz. Sadece hangi renk istediğinizi bize söylemeniz yeterli. Artık koltuklarınızı baştan aşağı kadar yeniliyoruz. Doğan, istersen bir tanesini açalım bakalım. Tabii. Olur. Kalitesine bakalım. Tabii, Ürün nasıl ona bir bakalım. Tabii. Ve bu arada ürünlerimizin hepsi bu şekilde şeffaf kargo ile gelecek. Yani ürüne bakacaksınız ve ona göre Samanyolu Televizyonu Hotbird uydusuyla daha geniş bir alanda yayında. Doğru haberciliği ve sorumlu yayıncılığı ilke edinen Samanyolu, bundan böyle yeni uydularla yeni bir mecradan daha seyircilerine ulaşıyor. Uluslararası yayın yapan kanalları içerisinde barındıran dünyadaki sayılı uydu merkezlerinden olan Hotbird uydu platformu, Samanyolu yayınlarını izlemek isteyenler için yeni bir alternatif olacak. Özgür Haber, sevilen diziler, miniklerin gözdesi yapımlar ve daha fazlası için Samanyolu, özgün akışıyla aynı zamanda Hotbird uydusunda. Samanyolu sınırları kaldırıyor. Yayıncılığı ileri bir adımla yeni uydulara taşıyor. Çünkü gerçekler sınır tanımaz. Her gün binlerce kişi çeşitli nedenlerle siber zorbalığa uğruyor. Sosyal medyada yayılımı ise maalesef işte bu kadar hızlı. Teknoloji dünyasında güvenlik, Siberay ile sizin elinizde. Siberay.
If we move the longer shot, this is how it travels. Ballistic missiles, in particular, operate by following a characteristic parabolic trajectory. As the missile re-enters the lower atmosphere, it can accelerate significantly, gaining immense kinetic energy. This energy is not merely a measure of its destructive potential upon impact, but also enhances its ability to maneuver mid-flight. Such maneuverability enables the re-entry vehicle to perform evasive actions often likened to a defensive wriggle, to outmaneuver intersection attempts. This agility poses a formidable challenge for advanced defense systems, such as Ukraine's US-built Patriot missile, which are designed to detect, track, and neutralize incoming threats at a particular speed. The Patriot will not be able to calculate and hit a missile moving in zigzag directions at hypersonic speed. In short, defense systems must not only react faster, but also anticipate and counter unpredictable movements in real time. This is why this missile is special for the Russian forces. To give you a better idea, let's compare the Iskander with this intercontinental ballistic missile, or ICBM. By examining their trajectories, speed, range, and intended uses, the Iskander missile follows a quasi-ballistic trajectory, lending characteristics of both ballistic and cruise missiles. Unlike a traditional ballistic missile, the Iskander can maneuver mid-flight, unpredictably altering its path to evade missile defense systems. Additionally, it travels at much lower altitudes, which further complicates interception by conventional defenses. In contrast, ballistic missiles follow a high parabolic trajectory that consists of 3 distinct phases. In the boost phase, the missile powers its ascent. During the mid-course phase, it travels through space in a largely unpowered, gravity-influenced path. And in the terminal phase, it re-enters the atmosphere, descending rapidly toward its target. When comparing speeds, both ballistic missiles and the Iskander can achieve hypersonic velocities.